Videoya devam ediyoruz ama aradan yaklaşık 2 ay gibi bir zaman geçti. Bazı siparişlerimiz vardı. Biz varlıklarını bile gerçekten unuttuk. Çünkü teslim süresinin üstünden yaklaşık 1,5 ay gibi bir zaman geçti. Ve biz bir kısmının para iadesini aldık. Şimdi size biraz anlatacağım ama ondan önce şunu da söyleyeyim. Bu da size söylediğim daha gelmesi gereken kargolarım vardı diye aynı anda verdiğim bir siparişti. Bunlar da sonradan geldi. Bunların da para iadesini aldık. Fırsatçı değilim kesinlikle. Sadece tarihi uzun süre geçince yaklaşık olarak şu 2-3 hafta geçmişti son teslim tarihinden. O yüzden iade başvurusu yaptım. Temu'da iadesini sağladı ve ürünleri tekrar geri göndermenize gerek yoktur diye de ekleme yaptı. Sponsorlu bir şey değil bu arada. Ve beklediğimden kat kat daha kaliteli bir masaj aleti geldi. Yani bildiğiniz bayağı güçlü ve ben bunu kaç euroya almıştım? Bu sefer hazırlıklıyım. Bilgisayarı da yanıma aldım. Buradan net olarak bakarak söyleyeceğim. Şunu durdurayım. Aslında burayı durdursan iyi olur hayatım. Bunu tam olarak 4,88 euroya almışız. İndirimde almışız. Yani şu an emsalleri bunun, bakalım emsalini gösteriyor mu? Yok, buradan göremedim ama 20 euro civarında bu ürün. Ve indirimli zamanı 4 euroya geldi. Bize bedavaya geldi, o da ayrı mesele. Bunun yanında bir de araç kayıt kamerası geldi. O da yaklaşık 7 euro civarına gelmiş olsa gerek. Hemen bulmaya çalışıyorum. Araç kayıt kamerası da 10,63 euroya gelmiş. Tabii onun da parasını iade ettiler. Aynı siparişle sipariş vermiştim. Böcük! Böcük gel buraya, sabote etme bizi, gel. Yılbaşı ağacımız var da kedimiz onun üstüne tırmanmaya çalışıyor. Arada yapıyor öyle şeyler. Ne diyordum? Öyle yani biz bu siparişleri vermiştik. Bunlar gelmedi. Aynı üründe sipariş vermiştik. Yarısı geldi, yarısı gelmedi. Temu 2 parçada gönderiyor çoğu zaman ürünleri. Gümrüğe takılmasın diye muhtemelen ama son siparişte bu işe yaramamış. Son siparişimiz gümrüğe takıldı. Hemen o siparişe geçelim. Şimdi burada söylediğimiz bazı çocuk kıyafetleri var. Bu bornoz gibi bir şey, havlu. Değil. Ne? Battaniye. Battaniyeymiş. Tamam. Hemen fiyatına bakalım. Dur. Bunun fiyatı 6,44 euro. Şimdi sıradakine geçelim. 2 tane ondan var. 2 tane mi var? Tamam. Bu da sanırım diğeri. Aynısının farklı renklisi. Değil, o fillisi. Ve farklı şekillisi. Şu kulaklık. Biz ilk paketi heyecandan böyle artık ne geldiğini anlayamayınca aradan, çünkü 3 ay falan geçti. Açtık. Diğerini sizi bekledik açmak için. Yani şöyle bir ürün. Gayet güzel duruyor. Çok da büyük. Yani kaliteli bir şey beklemiyordum. Nispeten kaliteli değil ama sesi çok güzel. Mikrofonu düzgün çalışmıyor. Ama animasyonları falan gayet güzel, akıcı, kaliteli. Ve sözde powerbank gibi de kullanılabildiği söyleniyor. Denemedim, test etmedim. Ama gayet güzel, yani sesi benim hoşuma gitti. Ve fiyatı hemen durduralım. Ya durdurmayalım. Fiyatı da 5,15 euro şunun. Normalde bulunduğumuz şehirde, kıyas yapmak için söylüyorum, bulunduğumuz ülkede Apple'ın çakma kulaklıkları yaklaşık 15-20 euro civarı. Hani oradan kıyas biçebilirsiniz ve ses kalitesi, tamam mikrofon olarak iyi olmasa da ses kalitesi gayet tatminkar. Sonra O çorap. bu çorap ne kadar? 1,79 euro ve sağlam bir çorap herhalde, kışlık. Sağlam. İçi polarlı diye söyledim ama normal çorapmış. Evet. Bebek kıyafeti. Evet, birkaç tane bebek kıyafeti söyledik. Çevremizde güzel çocukları olan ailelerimiz var, onlara hediye olarak. Açayım mı?
Şöyle bir kıyafet. Altıda Tulumu da var. şu şekilde. Ne var başka? Tulum işte. Aha, evet. İkisi bir geliyor. Fiyatı da 13.59 euro. Bulunduğumuz ülkede ne Bence kadardır? biraz pahalı ama ya ben daha farklı güzel bir şey bekliyordum. Kumaşı da kötü. Evet. Sıradaki. Bunun kumaşı çok güzel. Çok kaliteli. Fiyatını hatırlamıyorum ne kadarmış. Fiyatı bu da çok aşırı ucuz değildi ama aşırı pahalı da Ama değildi bu diye güzel. En düşünüyorum. azından değecek bir şey. Kumaşı güzel. Evet. Bu 6.67 euro. Bence iyi. Ve gerçekten kumaşı yumuşak böyle çok pofuduk. Yeni şey bir Evet. Aa şey de varmış. şapkası da var. Şapkası da varmış. Biraz fazla bebek kıyafetinden gidiyoruz bu ara. Filli. Pilli, evet. Bunun fiyatı da doğru mu bu? Yani doğru şeye bakıyorsam şimdi çok şaşırtacak bir fiyat. Ters tutuyorum. Şöyle. Bir de bunun da şapkası var. Şu şekilde. Bunun fiyatı da hemen doğru mu bir bakayım çünkü emin olamadım. 5.44 euro. Evet doğru. Ya bu komple şu son gösterdiğim set 5.44 euro. Temun'un uygun olduğu bir sipariş. Rejiye uyuma. Şu sözde bu önleyici araç camları için denemedim. Daha önce yağmur kaydırıcı almıştım. Çok bir işe yaramadı. Sadece geçici bir süre tuttu. Yani 3 gün 5 gün gibi bir süreçte tuttu. Bunu da deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Denedikten sonra zaten yorum yaparım. Bir önceki yani videonun başındaki incelediğim bir şey vardı. Güneşlik vardı böyle gece sürüşü için falan. Gece sürüşü camı çok güzel işe yarıyor. Yani eğer gece böyle gözlerinizi far falan alıyorsa böyle bir ürünü tavsiye ederim. Bunu Türkiye'de de Opet'te gözlükler vardı. Gece görüş gözlükleri. Sarı aslında çok bir numarası yok ama gayet sürüşü kolaylaştırıyor. Hani karşıdan gelen araçların farları gözünüze almıyor. Dipnot olarak. Şimdi diğer paket. Bunu sizinle birlikte açmak için beklettim. Aslında çoğu şey de bunun içinde. Hanımı zor tuttum bunun için. Şimdi bakalım bunda neler çıkacak. Şu açıldığında şöyle bir çanta gibi bir şey oluyor. Aracın arkasında organizer. Böyle ufak tefek işte yağınız olur, suyunuz olur. Ne bileyim arabanın arkasında sallanacak şeyleri koymak için. Çok açmayla vakit kaybetmeyelim. Durdur istersen açıp öyle gösterelim. Hemen şöyle gösterelim. Şu şekilde ben normalde bunu video kayıtlarında öyle bir görünüyor ki hayalimdeki boyutunu size söyleyeyim. Şöyle bir boyut, şöyle bir yükseklik gibi bir şey görünüyordu reklamlarında. Fiyatı 3,5 euro. Yani kesinlikle beklediğim gibi bir şey değil. Belki ilk memnun olmadığım siparişim bu. Ama Bir de kumaşı da aldık çok bir ince kere. gibi keçeden. Keçeden çok basit ince bir değil. Keçe. Evet basit bir keçe ama çok aşırı da ince değil. Şimdi o konuda da hakkını yemeyin. Şu benim Türkiye'den aldığım bir diş fırçam vardı. Onun için uyacak mı bilmiyorum. Fiyatını söyleyeyim. Denemek için söyledim aslında. Yaklaşık 2 euro hatta 1,99 cent. 4 tane çıkıyor içinden. Bakalım uyarsa kullanacağız. Asıl hazineler burada. Bunu ne ara aldın? Ya onu sen söyle. Ben mi söylemiştim? Evet. Olabilir. Unutmuşum. O kadar zaman oldu çünkü. Hemen bakalım. Aç Ha bakayım evet onu. tamam bu şey. Bebeğin ayaklarına Hı hı. evet çıngırdak. Kendini oynatsın diye. 4,5 euro bu da. Hemen açalım. Durduralım burada. Yok bence de aç. Peki. Böyle yırttım hızlıdan. Elini ayaklarına takıyorsun. Evet ben aslında bunu şey gibi görmüştüm ama yanlış görmüşüm. Bileğine takıyorsun direkt bunu. Hı. Bileklik. Diğeri. Çorabı o da. Evet. Bu da diğer bilek. Bu ikisi çok tatlı ve kumaşı da kötü bir kumaş değil bu arada. Bunları yine aynı kutuya poşete koyarsın. Tamam video sonunda koyarız.
Şu kışın ben soğukla aram çok iyi değil. O yüzden üşürüm diye bir eldiven aldım. Aslında çok ısıtacak bir şey de değil gibi sanki ama Polar gibi bence ısıtır. polar gibi bakacağız. Yani su geçirmez gibi duruyor. Ama emin değilim. Şöyle bir şey görünüyor mu? Görünüyor. Tamamdır. Bunun fiyatını söyleyelim. Bu da çok pahalı olmasa gerek. Bir tık Şu pahalıymış. ürün 4,5 ne euro. kadarmış? Onu söyledik. Bu mu? Bunu söyledik galiba. 4,5 euro. Bebek e, çıngırakları. Şu da 4,5 euro. Diğerine geçelim. O ne acaba? Bu hangisi? Acaba hangi gereksiz malzeme? Eğer oysa, şimdi gördüm bir tane. Ha yok. Bakalım. Benim diş fırçasını, o Brown'un diş fırçasını Brown, tutacak Oral-B. şey. Oral-B'nin. Benimki Oral-B. Bu aynısı da Brown burada. Oral-B'yi tutacak duvar asmalı. Bunu direkt Çok gerekliydi kesinlikle. kesinlikle gerekli. Fiyatı da 99 cent. Gerekli tabii ki. Olsun. Hı. Bunu denemek için sana söyledim. Evet, çok gerekli bir malzeme daha. Evet. Sen kullanmazsan ben Hayatımızın alacağım. Olmazsa olmaz. Belki de seni bahane edip kendime söylemişimdir, bilemezsin. Bizde hep her şey ters zaten, evet. Şaşırmıyorum. Boyun yastığı. Sözde ortopedik. Yumuşak mı? Bir tık sert. Yani çok Yani- rahat olur mu? Sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Yani hayalimdeki gibi bir şey değil. Kesinlikle onu söyleyeyim. Daha böyle Para tuzağı bunlar hep. Evet. Daha böyle silikonumsu bir şey bekliyordum ben. Ama bayağı sert bir şey geldi. Fiyatı da 4,5 euro. Yani malzemesine göre kazıklanmışız. Parasını iade aldık ama olsun. Önemli olan niyet. Aa evet. Doğru. Bu da bayağı beklediğim ve bayağı istediğim bir üründü. Önemli. İnşallah güzel. İnşallah. Biraz şurayı açalım ya. Yani ilk bakışta çok aşırı kalitesiz geldi. Bana hala kalitesiz gibi geliyor. Hala evet kalitesiz gibi geliyor. Yok. Deneyeceğiz. Şeyi Gözünü çıkartıp Titreşimi denemen çok iyi. gerekiyor. içine su da olması lazım temizlemesi için de. Titreşimi çok iyi. Yani beklediğimden kaliteli diyemem ama beklediğim gibi geldi aslında. Tam Ne olması kadarmış? gerektiği gibi. Bu normalde 20-25 euro civarları, bildiğimiz şu. Bu söylediğim. Bizim aldığımız fiyat 7 euro 25 cent. Hiçbir zamanda bu fiyata göremedim. Şeyde Black Friday mi söylemiştik? Hı hı. Ne zaman? Black Friday zamanında söyledik bunu. Normalde çok aşırı indirimler olmuyor ama bazı ürünlerde iyi indirim yapmışlar. Onları da yakaladık sanırım. Ve işe yarayacağını düşünüyorum. Bunu şey için söyledim. Bizim Hangi gerekli ürün, hangi bu gerekli bana göre malzeme? gerekli. Mutfak işleri bizde bazen, hatta genelde bende oluyor da. O yüzden lavabo çok Evet. tıkanıyor. Böyle ufak tortular falan direkt lavaboda kalıyor. Bu da eğer uyarsa bizimkine, ki uyacağını düşünüyorum. Şöyle kapatılan, açılan, işte rahatlıkla suyu boşaltan bir mutfak lavabosu. Gideri, daha doğrusu lavabosu, yanlış bir tabir oldu. Fiyatı da bunun 3,36 cent. Buradan ilk taşındığımızda eve aldım. Yaklaşık 25 euroya falan aldım bunun benzeri bir aleti. Yani 3,5 euroya bunu o zaman bilseydim alırdım. Ama işte sipariş Yani çok 2 ay uzun sonra, zamanda 3 ay geliyor. 3 sonra ay, gelir. bu 3,5 ayı buldu galiba. Biraz da uzun bir video olacak. Şimdiden 10-15 dakikayı buldu. Biraz önce eşim uyardı beni. Aa evet. Onu ben Bunu da istiyorum. çok isteyerek söyledik. Bizde çok sayıda evcil hayvan olduğu için takip edenler bilirler. Kalabalık bir aileyiz. Bu bir de metal. O Bence güzel. daha önceki şeyler plastikti. Plastik. Evet. Plastik de işimizi görüyordu. Bundan daha Evet, çok ümit. Bu daha sağlam olacak gibi geliyor ama paslanır gibi de duruyor. Tam o konuda emin olamadım. Suyu toplayacaksın. Sudayım. Yani işte su değerse eğer paslanır. Değmediği sürece de problem yok. Fiyatına da bakalım. 89 cent bu da. Ama tahtası falan güzel yani. Hem
Bence güzel de duruyor. aldığımız en mantıklı şey olabilir Evet. belki de. Çok güzel tüy topluyor bu arada bunlar. O neymiş? Bakayım Bu da sanki beklediğim gerekli gibi bir ki. şey değil. Sabunluk muydu bu? Bilmem ne aldın. Kim Evet, bilir. sabunluk bu. Niye sabunluk aldık biz? Niye sabunluk aldık? Bu sadece sabunluk olmaması gerek. Ya, yok, sen söyledin bunu. Hayır. Bunu birlikte aldık. Dedim ki böyle bir sabunluk var. İçine su kaçmaz, hem iyi olur. Su kaçsa da altından akıtır. Sabunlar erimez dedim. Altından akıtacak yeri var mı? Var. İçinde var. Şurası boş. Direkt Bir de sabun burada da oradan delikleri var. gidilmez ki, orası çok küçük. Açılıyor mu daha da? Açılıyor. Ha, tamam, okey o zaman. yani şurada delikleri var. Tamam. Buradan direkt arkasına akar. Bunu birlikte aldık. Tamam. Suç benim değil. İkna Ayrıca oldum. güzel de bir ürün. 2.33 sent. Şunu da arkasına takalım, kaybolmasın. Çok ürün var. Ve ağır bir ürün geldi. Evet. Bunu da çok isteyerek aldım. Niye isteyerek aldım? Türkiye'ye araçla gitme gibi bir planımız vardı. Fakat sonradan yaklaşık 24 saat sürdüğünü düşününce çok da gitmeye gözümüz almadı aslında. Uçakla, çünkü 2 saatte evde oluyoruz. O yüzden yatak söylemiştim arabaya. Böyle arkaya şişme yatak. Hem o yatağı şişiririz hem böyle araçta bulunur, lastikleri falan şişiririm diye bir pompa aldım. Şarjlı pompa. Bunun emsal inceleme videolarını aradım. Hiçbir yerde bulamadım. Genelde zaten AliExpress ürünleri aynı oluyor. Birkaç benzer ürün gördüm. Kimi çok memnun kalmış, kimi arabayı şişirmiyor, çok uzun sürede şişiriyor demiş. Ben bunu deneyip muhtemelen ya video sonuna eklerim ya da isteyen olursa ayrıyetten bir tanıtım yaparım. Ya da işte videonun altına işe yarıyor ya da yaramıyor diye yazarım çok uzatmadan. Şöyle açtığımızda evet, çok sesli çalışıyor. Evdeki bütün hayvanları korkuttum. Evet, korkuttu ve beni de irkitti. Böyle irkilmek mi denir, öyle bir şey. Evet. Böyle sanki egzozu patlak motor tabiri vardır. Öyle bir ses çıkartıyor şu an. Çünkü pompası ucunda değil. O yüzden flaşı da vardı bunun. Evet. Flaşı da var. Ayrıyetten eğer söylenen doğruysa powerbank olarak da kullanılıyor. Bunu da alta yazarım, doğru ya da yanlış diye. Uyarı ışığı. Bu ne alaka bilmiyorum. Tamamdır. Bunu da deneyeceğiz. Ama ağırlığına bakacak olursak içinde 2 tane pil var gibi ben okumuştum, yanlış hatırlamıyorsam. Bence bir tane pil vardır. Ya da yoktur, çünkü çok aşırı ağır bir ürün değil. Burada de var. Arabanın önünden 12 volt çekme aparatı. Yani hem şarja bağlayıp aynı anda şişirebiliyorsunuz da. Bisiklet tekeri şişirmek için, arabanın tekerini şişirmek için ayrı aparatları var. Şöyle. Yani kullanışlı olacağını düşünüyorum eğer işe yararsa. Zor durumda da kullanmak mantıklı olur bence. Çünkü hiçbir yer bulamadığında 20 dakika araç başında lastiği beklersin en azından. Birini çağırana kadar kendin yaparsın. Çok hafif bir kutu. Bakalım ne çıkacak. Bunu hanım çok gerekli bulmamıştı. Şöyle yırtayım. Tam çıkmayacak çünkü. Çok dar bir kutuya koymuşlar. Peçete asmak için bir kutu diyeyim. Dekoratif amaçlı çok kullanılmaz. Bunun çok güzelleri vardı ama pahalıydı. Bu ucuz olduğu için söyledim bunu. Bizim lavaboda biraz uzakta duruyor peçetemiz. Çok uzakta, evet, kesinlikle. Evet, terste kalıyor. Tabii. Şöyle kullanılıyormuş bu arada. 3.79 euro. Nereye? Çok Tabii. ucuz da değil ama olsun, diğerleri daha pahalıydı. Bir de nereye tutturacaksın onu? Nasıl tutturacaksın duvara? Bakacağız, buluruz bir yer. Burada çamaşır makinesinin üstünde durdu. Olsun. Bu dursun. Çok gerekli. Şimdi şunun içinde ne var? Bakalım ne çıkacak. Bu biz sürekli kumanda kaybediyoruz. Kumandayı kaybetmemek için bir yere Çok gerekli bir sabitleyeceğim. alet daha. Evet, olsun. Kesinlikle.
80 cent. Bundan daha fazla söyleyeceğim ben. Yatak Tabii. odasında da telefonları başımızın üstünde bir yer var. Oraya koyuyoruz. Oradan alırken de başımıza düşürüyoruz. Bir tane de Çünkü komodine koymuyoruz. komodin benim yanımda yok. Sen kendi adına konuş. Koysak. Yok benim yanımda. Bu mantıklı. Ben bundan bir tane de kendime söyleyeceğim. Bunu salona Bunu kime koyarız. söyledin? Salona koyarız muhtemelen. Burada kumandalar durur içinde. Kumandalar çünkü kayboluyor. Yere düşüyor. Yatağın altına giriyor. Kumandalar burada duruyor ama yine de ben bunu... Olsun. Kaybettiğimde çekerim videoya. Ararsın kumandayı. Aşkım kumandayı bul dersin bana. Evet. Bu eve söylemiştim. Nem ölçer. Ayrıyetten derece gibi. Ne kadar çalışır çalışmaz bilmiyorum ama kaliteli bir şey gibi hissettirdi bir an. Ufak ama. Termometre gibi bir şey mi? Hı-hı, termometre. Hem nem ölçer hem de termometre. Direkt yani bantını çeker çekmez güç bandını çalıştı. 19.8 derece diyor. %65'te nem var diyor. Hmm. Yani güzel çalışıyor gibi görünüyor şu an Şöyle doğru daha çok ölçüyorsa. işe yarayacak gibi ama. Gibi. 20 derece gösterdi şu anda da. Bu şurada dursun. Yine bir temizlik. Bitmedi paketin içi. Ha bak bir tane daha söylemişim. Tamam bunu yatak odasına koyabiliriz. Kumandalıktan. İçindeki ürüne zarar vermeyeyim diye falçatayı çok vurmuyorum. Bu da bir tane daha. Hadi gene iyi. Evet. Bakalım daha ne var. Ölçü aleti. Bu normalde bulunduğumuz yerde 25 euro civarı. Böyle en kalitesiz, en uygunları. Bu da Biz onu niye aldık? bunu niye aldık? Lazım olur diye. Çünkü bazen elektrikle alakalı işlemler yapmamız gerekiyor. Bahçeye led çek, elektrik çek, kablo çek demeyi biliyorsun. Şikayet ediyorum Çektin buradan ama o size. alet gelmeden çektin zaten. Tamam olsaydı Çok daha gerekli kolay çekecektim değilmiş. ama. Olsaydı bu hattan alacaktım. Tabii. Olmadığı için prize bağladım da Tabii, aldım. tabii. Bu da bir bilgi. Tabii. Şöyle Muhatı nerede bulacaksın burada? bulurum ben bir yerden. Hı hı. Şurada vardı. Çok Sol gerekli. tarafta. Hemen Kesinlikle. televizyon ünitesinin yanında. Tamam, tamam. İkna oldum. Peki. Bu da 6.30 euroya almışız. 6.5 sente. 6.5 euroya almışız. Normalde dediğim gibi 20 euro civarıydı. Bir de indirimde olan hani en kaliteli görünen ürünü almaya çalıştım. Bu da o. Bu hareketli duş başlığı. Şöyle açmaya çok gerek yok. İçinde vidalar var. Bizim duş başlığımız sabit. Nereye koyarsam duş başlığına göre şekil alman gerekiyor. Bu biraz hareketli olacağı için en azından bize ayak uydurur diye söyledik. Evet. Şu da yine Çok gerekli. hanımın çok gerekli görmediği. 2 yaşıma kadar. Da 30. Ben alet edevatı çok seviyorum. Bitmiş mi video? Hayır bir arada. Ha. Yani 30 yaşıma Kapanmış kadar olabilir. Bir ara devam yolda. ediyor. Tamam güzel o zaman. Şu alet hiç işime yaramadı. Hiçbir zaman lazım olmadı. Senin işine yaramaz. Çünkü benim işime yarar. Senin de işine yaramadı. Daha önce böyle bir şeyin yoktu. Olsun. 3,5 euroya bu bedava. Bu kesinlikle her evde olması gereken bir şey. Niye Kesinlikle öyle değil. söylüyorum? Biz yazın üst kattan komşularımız sağ olsunlar bizi serinletmek için su ve sirke atıyorlardı. Bahçede oturduğumuz zaman. Kim olduğunu da bulamadık. Onun için branda aldık. Ama branda şu anda kullanılmaz halde. Neden? Çünkü ip geçirdiğimiz yerleri böyle bir şeyle delmek zorunda kaldık. Bir Sıcak bir şeyle. He, tamam. Adını mı vereyim? Sigarayla delmek zorunda kaldık Tamam arkadaşlar. yani bak bu Kullanmayın. kadar basit bir Tamam. çözümü var. Bunun yerine sigarayla deliyorsun. İşte o yüzden şu an yırtıldı. Çünkü Bunun rüzgar da vurduğunda derdinde yırtılacak. rüzgar vurduğunda yerlendirdi ve o ip gergin olduğu için brandaları kesti. Bakalım bunu da deneyeceğiz. Ben bunun işe yarayacağını düşünüyorum. Şimdi gidip 20 euroya tekrardan branda alacağız. 3,5 euroya şunu almış olsaydık brandayı hala kullanıyorduk mesela. Tabii, Not. tabii. Evet sıradaki. Bu da buz kazıyıcı. Çok soğuklarda şu cızırtı gitsin. Poşet sesi çok geliyordur muhtemelen. Çok soğuklarda camlar buz tuttuğu zaman bununla kazıyabiliyorsun. Bunun fiyatına bakayım.
Burada yaklaşık olarak 4-5 euro civarı bir şeydi bu. Bunun benzeri arkadaş alacaktı, oradan biliyorum. 1.79 euro. Sanırım sonuna Bitti mi? Bitti de lütfen. geldik. Bitti maalesef. Çok Şimdi söylediklerimiz bu kadar. Deneme yani geri bildirimi de alta yazarız. Aldığımız ürünlerin kalitesini ya da beğenip beğenmediğimizi. Çünkü bu videoyu direkt size sunmayacağım. Biraz bekleyip ardından size göndereceğim. Çocuklarımız. Altına da en azından deneyimlerimi yazmış olurum. Böylelikle siz de alıp almamanız gerektiğini anlamış olursunuz. Herhangi bir link bırakmıyorum çünkü bir ücretli ortaklık değil. Yorumlarınızı alta yazarsınız. Detaylı incelememi istediğiniz ürünler varsa, ben bunu merak ediyordum, bunu detaylı inceleyebilir misiniz dediğiniz şeyler varsa bunları söyleyebilirsiniz. Ayrıyeten bir de şu an sesimi şununla kaydediyorum. Aynısı hanımda da var. Ulanzi'nin. Artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Memnun kaldığımızı söyleyebilirim. Çünkü direkt bağlanıyor. Hiç kuruluma, setup'a gerek yok. Telefonun altına bir tane dongle takıyorsunuz. Ve direkt olarak cihazı açtığınız zaman kaydetmeye başlıyor. Bunun da detaylı videosunu isterseniz iletebilirim. Sesi ne kadar yalıttı bilmiyorum. Poşet sesi fazla geliyor çünkü. Çok aşırı engelleyeceğini düşünmüyorum ama dediğim gibi isterseniz detaylı inceleyebiliriz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Hoşça kalın.